Öyle bir hale geldi ki devlet, polis, savcılık İbrahim Tatlıses'i elektronik kelepçeyi devreye sokarak koruyor ve bu elektronik kelepçenin kumandası da izleme cihazı da İbrahim Tatlıses'e verildi. Böyle bir şey Türkiye'de ünlüler dünyasında ilk kez oluyor ve şimdiye kadar uzaklaştırma cezalarında karşı tarafa elektronik kelepçe takıldığını duymuştum ama bunun izleme cihazının tehdit edilen, tehdit altında olan kişiye verildiğini ve eğer kendisini tehdit eden kişi ona yaklaşırsa kumandası, izleme cihazı kendisinde olan mağdurun polisi arayıp bana geliyor, bana yardımcı olun diye istekte bulunabileceğini bilmiyordum. İbrahim Tatlıses olayıyla bunu da öğrenmiş oldum dostlar. Konuyu baştan konuşacağız. İbrahim Tatlıses'le oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeni değil. Ben aşağı yukarı 4 yıldır İbrahim Tatlıses'in oğluyla arasında böyle bir gerginlik olduğunu biliyorum ama bu daha da öncesine, yıllar öncesine kadar gittiği söyleniyor. Fakat İbrahim Tatlıses yıllarca bu oğlu Ahmet'in korumalığında çalıştı. Yani Ahmet babasını yıllarca bayağı bir bodyguard olarak, bir güvenlik uzmanı gibi yıllarca korudu ve İbrahim Tatlıses işlerini yaparken Ahmet hep yanı başındaydı. Bir adım arkasında, bir nefes gerisinde, babasının emrinde onu koruyan bir nefer gibi, adeta bir nefer gibi yanında hizmet verdi yıllarca. O dönemde aralarında bir gerginlik olduğunu duymamıştım. Fakat sonrasında İbrahim Tatlıses vurulup da iyileştikten sonra, hastaneden çıktıktan sonra son dönemlerde özellikle son 4-5 senede baba oğul arasında müthiş bir gerginlik oldu. Bunu Beyaz TV'de yaptığımız programlar sırasında da İbrahim Tatlıses zaman zaman bağlanarak bize programımıza oğlundan şikayet etmişti. Bu konuyu da konuşmuştuk. Yayınıma yeni bağlanan dostlar için şunu söylemek istiyorum. Başlıkta okuduğunuz konuyla ilgili olarak bir video çekmek istedim. Şiddet gören kadınlarımız gördüğü şiddet sonrası aralarından bazısı maalesef aldığı tehditler sonrası yeterince korunamadığı için cani erkek tarafından hayatına son veriliyor. Bunun çok örneğini görüyoruz Türkiye'de. Uzaklaştırma kararı için kadınlarımız savcılığa başvuruluyor. Karakola gidiyor, karakol savcılığa havale ediyor haliyle. Savcılıkta da kayıt alınıyor, uzaklaştırma kararı mahkeme tarafından çıkarılıyor ve kadın korunduğunu zannediyor. Ancak bu caniler, kadınlara şiddet uygulayan, kadınları tehdit eden caniler toplumumuzda bu uzaklaştırma kararından filan hiç çekinmiyor. Bildiğiniz gibi, duyduğunuz gibi bugüne kadar defalarca basında okuduğunuz, televizyon haberlerinde izlediğiniz gibi tehdit altında olan ve uzaklaştırma kararı aldıran kadınlarımız ne yazık ki şiddete uğramaya devam ediyor. Bazıları hayatını kaybediyor. Adamlar korkusuzca mahkeme kararına rağmen gidiyor kadını takır takır ya silahla ya bıçakla bir şekilde yani olaylar bu kadar maalesef iç karartıcı. İbrahim Tatlıses olayında ise İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet demek ki babasını tehdit ediyor mahkeme bu kararı verdiğine göre. İbrahim Tatlıses mahkemeye başvuruyor ve uzaklaştırma kararı aldırıyor oğluyla ilgili olarak. Tehdit etmiyor da rahatsızlık duyuyor da olabilir İbrahim Tatlıses. Bana bir şey yapacak diye çekiniyor, korkuyor da olabilir. Oğlunun sağda solda söylediklerinden. Böyle bir evham yapıyor olsa bile mahkemenin İbrahim Tatlıses gibi önemli bir sanatçıyı koruma altına almasına da kimse bir şey diyemez. Evhamla sınırlı olsa bile. Ancak söylemek istediğim başka. İbrahim Tatlıses oğlu tarafından böyle rahatsız edildiği için uzaklaştırma kararı çıkartılıyor mahkemeden ve mahkeme oğluna elektronik kelepçe takıyor. Bakın bu
şimdiye kadar ünlüler dünyasında tanık olmadığım bir şey. Ben 50 yıldır bu işi yapıyorum. Gazetecilik yapıyorum. Magazin benim iş dalım. Ama her türlü gazeteciliğin her dalında çok iyi bilirim. 50 yıldır adliye muhabirliği de yaptım. Polis muhabirliği de yaptım. Spor muhabirliği, siyaset muhabirliği, her türlü gazeteciliğin bütün dallarını yaptım. Her konuya vakıfım. Kanunları da, hukuku da bir avukat kadar olmasa bile çok iyi bilirim. Söyleyeceğim şu, şimdiye kadar bir ünlünün tehdit aldığı için elektronik kelepçeyle, karşı tarafa elektronik kelepçeyle takılarak korunduğunu hiç duymadım. Toplumda böyle olaylar olduğunu biliyorum yalnız. Ancak burada artısı İbrahim Tatlıses'e bu elektronik kelepçeyi, Ahmet'e takılan, oğluna takılan elektronik kelepçeyi izleme cihazı veriliyor. Elektronik kelepçenin bir parçası olan cihaz İbrahim Tatlıses'e veriliyor. Kumandası da. İbrahim Bey bunu izleyin. Bakın 24 saat izleyin buradan ekrandan. Eğer size doğru yaklaşıyorsa oğlunuz, bu elektronik kelepçe size doğru yaklaşıyorsa, sinyal güçlü geliyorsa, öyle geliyorsa, artık nasıl çalışıyorsa bizi arayın. Polisi arayın. Bizi arayın, biz hemen yetişiriz. En yakın polis size yetişir. Şimdi bu İbrahim Tatlıses'e yapılan bu ayrıcalık, bu uygulama İbrahim Tatlıses'in korunması için çok güzel bir uygulama. Demek ki gerek gördü mahkememiz, adalet sistemimiz İbrahim Tatlıses'e bu ayrıcalığı, bu imkanı, bu güzelliği yaptı. Peki güzel kardeşlerim, bugüne kadar şiddete uğrayıp da adalete başvuran, uzaklaştırma kararı aldıran kadınlarımıza da böyle bir uygulama yapıldı mı acaba merak ediyorum. Karşı tarafa kelepçe takılmış olabilir. Ancak buyurun hanımefendi, bu da izleme cihazı. Sizi tehdit eden bu erkek size yaklaşırsa hemen buradan görüp bizi arayabilirsiniz dendi mi? Bundan sonra denmesini rica ediyorum. Bundan sonra kadınlarımızın da şiddete uyguladığı için devlete sığınan, başvuran kadınlarımızın da tıpkı İbrahim Tatlıses olayında olduğu gibi aynı hassasiyetle, aynı şekilde korunmasını rica ediyorum. Devletimiz güçlüdür. Devletimizin hazinesi büyüktür. Elbette ki bu yatırımlar yapılmış demek ki. Yeterince elektronik kelepçe olduğunu da düşünüyorum. Yeterince izleme cihazı olduğunu da düşünüyorum. Lütfen hayatım tehlikede diye size başvuran kadınlarımıza aynı şekilde, aynı titizlikle İbrahim Tatlıses nasıl korunuyorsa aynı titizlikle bu uygulamayı yapın. Kadınları tehdit edenlere bu kelepçeyi vurun ve bir evlat Ahmet Tatlıses babasına nasıl bir zarar verebilir ben bunu bilemem. Ama sonuçta bakıyorsunuz İbrahim Tatlıses'i tehdit eden oğlu Ahmet Tatlıses, oğlu, evladı, onun dünyaya getirdiği bir insan. Kadını tehdit eden cani ise bir yabancı, bir şekilde onunla evlenmiş, hayatını almış ya da sevgilisi olmuş. Bunun o kadını öldürmeyeceği, sonuna kadar götürmeyeceği düşüncesini nereden biliyoruz? Bilemeyiz. Onun için o kadınları da lütfen aynı titizlikle koruyalım. Kadınlarımız analarımız, kadınlarımız kız kardeşlerimiz, kadınlarımız bizim evlatlarımız, kadınlarımız bizim bacılarımız. Kadınlarımızı korumalıyız. Devletimiz bu konuda lütfen aynı titizliği göstersin. Bundan sonra kadınlar mahkemeye başvurduğu zaman karşı tarafa elektronik kelepçe takılmasını isteyeceklerdir. Ve karşı tarafa takılan elektronik kelepçenin izleme cihazının kendilerine verilmesini isteyeceklerdir ki o cani ona yaklaşırsa polisi arayabilsin. Lütfen kadınlarımıza aynı titizlikle İbrahim Tatlıses'e davrandığı gibi, olması gerektiği gibi bir devlet baba şefkatiyle yaklaşalım, davranalım. Kadınlarımızı lütfen şiddetten koruyalım. Çünkü görüyoruz işte artık saymayı bıraktık bir kenara. Bu sene kaç kadın öldürüldü diye. Her sene istatistik çıkarıyorlar medyada, basında, gazeteler, dergiler, ilgili web siteleri ya da bazı dernekler, kurumlar. Bu sene şimdiye kadar kadına şiddet ilk 7 ayda şu kadar oldu filan falan. Bıktık artık bunları görmekten. Lütfen kadınlarımızı aynı titizlikle koruyalım. Peki Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasındaki olay nedir? 4 sene evvel İbrahim Tatlıses Beyaz Magazin programına bağlanıp da ben bu Ahmet'ten tehdit alıyorum, bıktım.
Ahmet beni rahatsız ediyor. Ben oğlum Ahmet'e 7 tane iş kurdum, hepsini batırdı diye şikayette bulunmuştu. Ve İbrahim Tatlıses o zaman yanında yardımcısı olarak çalıştırdığı bir kızla sevgili olmuştu iddiaya göre. O kız da evlenmek istiyordu. Başta ilk eşi, çocukların annesi Adalet Hanım olmak üzere evlatları buna karşı çıkıyordu. Karşı çıkanlardan biri de İbrahim Tatlıses'in söylediğine göre de elebaşı Ahmet Tatlıses'ti. Ve Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in söylediğine göre kendisinden sürekli para istiyordu. Şimdi Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'le ilgili Babalar Günü'nde söylediği bir cümle var. Onu okumak istiyorum size. Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim, kendimi değil yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum diyor. Babası için diyor, babası için bir kalkan oldu. Yıllarca korumalığını yaptı. Ve bugün aynı Ahmet, İbrahim Tatlıses'in yıllarca korumalığını yapan aynı Ahmet diyor ki İbrahim Tatlıses'e, ya diyor sen nasıl babasın? Ben bir çocuktum diyor. Genç bir delikanlıydı. Bir çocuktum diyor. Bana korumalığını yaptırdın diyor. Yani beni en ön safta tuttun. Bir tehdit olsa, bir saldırı olsa sana ben göğüsleyecektim diyor. Ya böyle babalık mı olur diyor. Beni nasıl böyle öne attın sen? Nasıl böyle kurban olarak önde tuttun diyor Ahmet. Şimdi Ahmet'in aklı başına gelmiş demek ki. Kullanıldım ama kırılmadım, eğilmedim, duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim diyor Ahmet Tatlıses. Ben sadece baba olmadım, kendisi de baba aynı zamanda Ahmet Tatlıses. 2 tane evladı var. Mert büyüğü askerde. Ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim, dostuma dost, düşmanıma mesafeydim diyor. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı. Ben hayata dik durarak cevap verdim diyor Ahmet Tatlıses. Bugün Babalar Günü diyor. Bu açıklamayı geçen Babalar Günü'nde yapıyor. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum diyor. Allah'ın izniyle de öyle kalacağım diyor Ahmet Tatlıses. Ahmet Tatlıses'in e, çevresinde onu seven, ona destek olan çok insan var dostlar. Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses ile ilgili bu yıllardır süren kavgasında haklı olduğunu, Ahmet Tatlıses'in babası tarafından ezildiğini savunan çok insan var. Ahmet Tatlıses babasıyla arasının çok açık olduğu dönemde bundan 2,5-3 sene evvel, 3 sene oldu zannedersem, babası Bodrum'da şarampole yuvarlandığında içinde VIP minibüs içinde e, Ahmet Tatlıses'le Bodrum'da olay yerine kazadan 15-20 dakika sonra hızla ulaşan bir insan. Babasıyla küs kavgalı olmasına rağmen aylardır o dönemde aylardır belki de yıllardır kavgalı olmasına rağmen babasının yanına ulaşan bir insan. Ancak Ahmet Tatlıses babasıyla ilgili arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in bize telefonla bağlandığı bu 4 sene önceki ve Ahmet'ten şikayetçi olduğu dönemde babasının akli dengesiyle ilgili akli dengesi yerinde değil diye e, dava açmıştı. Babasına vasi tayin edilmek istediğini söylemişti. Babam elindeki parayı, mülkü kaptıracak, babamı kandırıyorlar. Babama vasi olmak istiyorum. Babamın akli dengesi yerinde değil. Doktor heyeti babamı dinlesin, muayene etsin ve rapor versinler. Babam normal değil diye başvurmuştu. Bakın ve İbrahim Tatlıses hastane gezdi rapor almak için. Sonra Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor aldı. O olay hakikaten İbrahim Tatlıses'i çok üzdü ve çok yordu. İbrahim Tatlıses daha sonra Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert'i kendisinin ona oturması için verdiği evden de çıkarttı bu gelişmelerden sonra. Olaylar öyle üst üste geldi ki adeta bir hasım kavgasına, savaşına sanki baba oğul değil de bir aile içinde bir tartışma gibi değil de iki düşman aile arasındaki bir husumet gibi herkes elinden geleni ardına koymadı arkadaşlar. Öyle gelişti ki olaylar iki tarafta çok yıprandı. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken diyor oğluna Ahmet Tatlıses,
Sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum diyor Ahmet Tatlıses. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, bakın dediğim konu. Kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Ahmet Tatlıses yıllarca babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını yaptı arkadaşlar. Vurulduğu zaman Allah'tan arabada yoktu. O 2013 ya da 14 yılında yaşanan o e, çok kötü olayda Allah'tan koruması olan Ahmet Tatlıses yanında değildi babasının. Yoksa o da vurulmuştu, belki de ölmüştü. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara. Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz? Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum. Siz benim evlatlığımı da babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde, yetiş dediğinizde yanınızda ben oldum. Bodrum'da trafik kazası geçirdiğinde İbrahim Tatlıses Ahmet'le görüşmüyordu, küstü. Ve babası yetiş demeden hakikaten Ahmet Tatlıses e, babasının kaza geçirdiğini medyada, sosyal medyada bir anda yayıldı tabii. E, Duyunca Bitez'deki evinden fırladı ve o Yalıkavak'a giden o dağ yolunda, Bodrum'u bilenler bilir, şarampole yuvarlanan arabanın yanına yetişti arkadaşlar. İtfaiyeden önce geldi dersem yalan değildir. İtfaiyeden önce babasına yetişti. İtfaiye niye geldi? Şarampolden o minibüsü çıkarabilmek için çekiciler vasıtasıyla. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde, yetiş dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım vay çocuklarımın haline. Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız. Yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor. Hiç açmayalım o konuları. Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı, son 2 senedir yaşadığı olaylarda Dilan Çıtak'a destek verdi. Üvey kardeşine destek verdi. Ve hala Dilan Çıtak'la beraber hareket ediyor. İbrahim Tatlıses ona da çok kızıyor. Kendisinin kavgalı olduğu kızıyla, evlatlıktan reddettiği kızıyla evlatlığa yeni almıştı biliyorsunuz. 5 sene önce evlatlığa kabul etmişti İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a. Ve sonra da ben bu kızı istemiyorum dedi. Çünkü Dilan Çıtak'ın yaptıkları da çok fenaydı babasına. O ayrı bir konu. Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size benim evlatlarım? Babamız şöyle böyle dedi mi? Babam yapmıyor, bize bakmıyor dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil. Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem. Onlar da beni etmez. Tıpkı benim de size etmediğim, tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim. İbrahim Tatlıses her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. 2 tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum. Doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem. Evet, Ahmet Tatlıses daha da uzun konuşuyor. İbrahim Tatlıses de ona sert yanıt verdi dostlar. Aramızda oğlunu mirasından reddedeceğini söyledi ve bana akli melekesi yerinde değil diye iftira attı. İşte rapor aldırdı babasına. Babasına hastaneden rapor aldırdı. Sağlam raporu almak için 5 hastane dolaştım diyor İbrahim Tatlıses. Hepsi akıl sağlığı yerindedir raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Şimdi görecek baba oğul ilişkisi nasılmış. Bodrum'daki 4 evi de ondan alacağım. Reddi miras yapacağım. Verdiğim 7 dükkanı batırdı. Kardeşlerinin malına da çökmüş. Artık yok öyle beleş hayat.
Çok enteresan arkadaşlar. Baba oğul arasında sanki yaşanmıyor da iki düşman aile arasında yaşanıyor gibi böyle büyük bir kavga, böyle bir arada bir nifak, bir arada bir zıtlaşma, birbirlerini itham etme. Bakın babasının 5 hastane dolaştım, sağlam raporu, akli dengesi yerindedir raporu aldığım ve adli tıptan da rapor aldım dediği İbrahim Tatlıses'e bu konuda oğlu Ahmet Tatlıses ne cevap veriyor? Bugünlere nasıl geldik? Bunu görmeniz için anlatıyorum. Bugünlerde çünkü bugün Ahmet Tatlıses'e devlet, mahkeme babasına yaklaşmasın diye elektronik kelepçe taktı ve onun kumandasını da İbrahim Tatlıses'e verdi. İzleme setiyle beraber. Buradan izleyin. Elektronik kelepçeyle size yaklaşırsa göreceksiniz. Bu alet ses çıkaracak dıt 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 diye. O zaman bizi arayın, polisi arayın. Biz hemen yetişiriz, sizi koruruz. Peki son günlerde Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçlerle ilgili avukatı söylüyor. Sonuca gelelim. İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiriyle çelişen 3 adet sağlık raporu bulunmaktadır diyor dava dosyasında avukatı. Ancak iş bu sağlık raporlarının düzenlenmesine vesile olan tıbbi muayenelerin en kapsamlısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılmış ve kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor düzenlenmiştir. Sürecin devamında İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İbrahim Tatlıses'in Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verilmiş. Ancak Tatlıses Adli Tıp Kurumu'na verilmiş olan randevu günlerine 2 kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış. Her neyse sonunda kendi gitmiştir. Bahse konu olan davanın İbrahim Tatlıses üzerinde oldukça kapsamsız bir muayene sonucunda Adli Tıp Kurumunca rapor tanzim edilmiş olup iş bu rapora karşı da itiraz haklarımızı kullanıp Tatlıses hakkında kapsamlı bir sağlık durumu raporu aldırılmasını demek ki Adli Tıp Kurumu sağlam rapor verdi. Ona da itiraz etmişler. Yani İbrahim Tatlıses de diyor ki sağlamdır rapor almak için 5 tane hastane dolaştık. Hepsi akıl sağlığı yerinde raporu verdi. Yetinmedim bir de adli tıptan aldım. Ben akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor dedim hakime. Hakim de beni haklı gördü diyor İbrahim Tatlıses. Evet arkadaşlar, İbrahim Tatlıses'le oğlu Ahmet arasındaki sular hiç de durulacak gibi değil. Tekrar söylüyorum, ben ünlüler dünyasında bir baba oğul arasındaki bir gerginlikle ya da bir baba kız arasında ya da karı koca arasında ünlüler dünyasında bir gerginlikle bir tarafa elektronik kelepçe takıldığını 50 yıllık yarım asırlık gazetecilik hayatımda ilk defa duyuyorum, ilk defa şahit oluyorum. Ve o kadar da değil. Bu kelepçenin anahtarı da, bu elektronik kelepçeyi izleme cihazı da, kumandası da karşı tarafa veriliyor. Eğer diyor sana yaklaşırsa bu elektronik kelepçe bunu işaret edecek, sana haber verecek. Sana yaklaşırsa, görürsen bu ekranda sana yaklaştığını, yani tehdit altında olduğunu hissedersen polisi arayacaksın. Polisi ara, biz yetişiriz. İbrahim Tatlıses'e bu cihaz veriliyor. Dolayısıyla Ahmet Tatlıses İbrahim Tatlıses'e yaklaşamaz. Yaklaşırsa uzaklaştırma kararını çiğnemiş olacak ve Ahmet Tatlıses zorlama hapise tabi tutulacak arkadaşlar, yasaya göre, kanuna göre. Ve ben diyorum ki şiddete uğrayan kadınlarımıza da devletimiz aynı ihtimamı lütfen göstersin. Lütfen. Onu tehdit eden, kadınlarımızı tehdit eden, kadınlarımıza şiddet uygulayan erkeklere de elektronik kelepçe takılsın ve onları izleme cihazı şiddete uğrayan kadına verilsin. Tehdit altındaki kadına verilsin. Adam, geçenlerde yine oldu böyle bir olay. Adam uzaklaştırma kararı alınmış aleyhinde, mahkemece. Karısına boşanmak isteyen karısına şiddet uyguluyor. Kadın taşınıyor evden akrabaların desteğiyle. Ayrı bir eve gidiyor. Adam hiç umursamıyor. Geliyor o eve, kapıyı çalıyor. Kadına kapıdan tehdit etmeye devam ediyor. Adamı devlet koruma veriyor. Korumalar mahallenin bekçisi. Mahallenin bekçisini koruma olarak veriyor kadına devlet. Bu olayı hepiniz hatırlayacaksınız. Bekçi
apartmanın dışında beklerken adam geliyor arka balkondan. Birinci katta oturuyor çünkü zavallı kadın. Eve tırmanıyor, balkon kapısını açıp içeriye giriyor ve kadını bıçaklayıp öldürüyor. Şimdi bu kadın da eğer bu adam da elektronik kelepçe olsaydı ve izleme takip cihazı da kadında olsaydı o eve yaklaşırken belki de kendi evinden yola çıktığı zaman kadın izleyecekti nereye geliyor bu diye. Hani şimdi alışveriş siparişi veriyorsunuz ya uygulama üzerinden bazı şirketlere. Size doğru yaklaşırken o motorlu kurye nasıl takip ediyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar? Sizin evinize doğru yaklaştığını. Aynı şekilde bu elektronik kelepçeli, zanlı sizin evinize doğru yaklaşırken, size yaklaşırken izleme cihazından göreceksiniz. İbrahim Tatlıses aynı öyle görecek eğer yaklaşırsa Ahmet Tatlısesoğlu. Ve kadınlarımız onu gördüğü zaman polisi arayacak, bana geliyor diyecek. 10 dakika sonra bende olur diyecek. Aman imdat yetişin. Polis anında en yakın polis, en yakın nerede polis varsa, hangi meydanda nöbet tutuyor, nerede, her yerde polis var Allah'a şükür. Hemen gidecek kadını korumaya alacak ve o caniyi de tutuklayacaklar. Uzaklaştırma kararını, elektronik kelepçeyi, tedbir kararını bozduğu için hapse girecek. Değerli dostlar sizleri çok seviyorum. Mesajlarınıza da bakayım. Yorumlarınız çok kaliteli diyor Ceren Soyman. Canım benim sağ ol. Milk Allah'tan da korkuları yok. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Marsia Brezil diyor. Marsia Brezilya'dan. Hola Marsia. Gözleri Karadeniz. Bilal abi Afram evlenir mi? Evlenir kardeşim. Bu akşam canlı yayınımız var. Afram'ı da konuşacağız ve astrolog arkadaşım da İpek Can Bulat da canlı yayında beraber olacağız kendisiyle. Biraz sonra bir canlı yayın daha yapacağım dostlar. O canlı yayında da bu Güllü cinayetindeki en son gelişmeleri sizlerle konuşmak istiyorum. Mesajlarınızda şöyle bir bakayım. Bana selam veren dostlara merhaba. Survit Kiraz, İbo'nun bünyesi sağlam kurşuna kafa attı diyor Survit. Gözleri Karadeniz selam verdi. Sağ ol Gözleri Karadeniz. Size selam verdi. Kril alfabesi. Okuyamıyorum. Cevat Koyuncu, merhaba Cevat. Survi Kiraz, başlık abes kaçmış. İbo'daki servet Türkiye'de kaç kanında var? Sadece Kuşadası'ndaki daireler yeter. Suvit öyle değil. Servetle parayla ilgisi yok. Apoy, Suvit Kiraz, Esenlikler. Yavru Kurt TR selam verdi. Sedef Kaya ne güzel kalfa. Teşekkür ederim. Monjer merhaba. Aleyküm selam. Sebuhi aleyküm selam. Dostlar, arkadaşlar iyi ki varsınız. Sizlerle güçlüyüm ben her zaman. Biraz sonra Güllü ile ilgili bir canlı yayın yapacağım. Güllü'nün kızının katil olma ihtimali gittikçe kuvvet kazanıyor. Bakalım bu konuda gelişmeler nasıl olacak? Yargı nasıl bir karar verecek? Gerçekten Güllü'yü kızımı öldürdü. Biraz sonra son deliller ışığında bu konuyu da sizlerle görüşeceğim arkadaşlar. Lütfen yorumlarla bana katkıda bulunun. Mesajlarınızla bu konuyu tartışalım sizlerle. Biraz sonra canlı yayın açacağım. Ayrıca bu akşam saat 19'da İpek Can Bulat, ünlü astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi diyorum ben ona. Onunla da magazin konusundaki gelişmeleri konuşacağız, tartışacağız. İpek Can Bulat'ın Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan'la ilgili de yeni bir bakımı var. Onu da kendisinden dinleyeceğiz arkadaşlar. Melek Aylin selam verdi. Melek Aylin iyi ki varsın. Peki arkadaşlar beğen yaparsanız çok memnun olurum. Beğen sayısı çok az. Eğer beğeniyorsanız yayınlarımı beğen yaparsanız çok memnun olurum. Ve dostlarınıza da benim kanalımı Türkiye'nin en iyi magazin kanalını tavsiye edin lütfen. 70 ülkeden takip ediliyorum arkadaşlar. YouTube hani rapor yayınlıyor ya YouTube her videoyla ilgili hangi ülkelerden seni izlediler şeklinde saydım. 73 tane ülkeden izleniyorum. En son saydığım 73. Daha evvel saydığım 72 idi. 71, 70, 73'e kadar çıktık arkadaşlar. Tabii bu sizlerin sayesinde, sizlerin ilgi göstermesi sayesinde, konuştuğumuz konuların ilginçliği sayesinde, bizim dizilerimizin yurt dışında çok izleniyor olmasının, oyuncularımızın çok beğeniliyor olmasının sayesinde dostlar. İyi ki varsınız. Beni dünyanın her yerinden izleyen ve Türkiye'min her köşesinden izleyen değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız. Magazin gazeteciliğini 50 yıldır, 49 yıldır yapıyorum. Seneye inşallah 50 yıl olacak. Bu Ekim'de 49 yıl oldu. Ben 20 Ekim 1900
Eee 76'da başladım mesleğe. Evet, 49 yıl oldu. Seneye inşallah 50 yıl olacak dostlar ve çok şükür kendimi sağlıklı hissettiğim müddetçe de Allah izin verdiği müddetçe de bu çok sevdiğim mesleğimi yapmaya devam etmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra yeni bir canlı yayın açacağım. Beğen sayısını takviye ederseniz de mutlu olurum. Hoşça kalın.